Gandhi'nin katilleri de bunlar. Keşmi'yi bir tarafa koymak lazım. Altını çiziyorum. Türk ve İslam eserleri tek tek gidecek. Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoru var. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Sizce Hindu milliyetçiliğinin en yaygın şekli olan Hindutva ile Siyonizmin ne tür bir bağ olabilir? Bu görüntüler Hindistan Başbakanı Modi'nin Hindu tanrısı Ram için inşa ettirdiği tapınağa ait. Tapınak tam da 16. yüzyılda inşa edilen Babür Camisi'nin yıkıntıları üzerine kuruldu. 500 yıldır ayakta duran cami 1992'de 150 bin kişi tarafından kazma, kürek ve levyelerle yıkıldı. Ancak Hindistan'da bu ne ilk ne de son olacaktı. Müslümanlara yönelik ırkçı eylemler ve ayrımcılık başta Modi'nin partisi olmak üzere seçim kampanyalarında öncelikli strateji olmayı sürdürüyor. Türk İslam eserlerine yönelik ciddi bir tehdit söz konusu ve cami yıkmak Hindistan'da deyim yerinde ise bir akım haline geldi. Küresel krizler, bölgesel çatışmalar, uluslararası kamuoyunun merakla takip ettiği güncel olaylar. İlgi çekici meseleleri ayrıntılı analizlerle ele alıyorum ve özel röportajlar yapıyorum. Özgün içeriklerimizi kaçırmamak için GZT YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Son gelişmeleri geçmeden önce herkesin aklında farklı bir Hindistan var aslında. Siz nasıl resmedersiniz Hindistan'ı? Modi'nin Hindistan'ı nasıl bir yer? Evet, yani aslında tabii günümüz itibariyle Modi'nin Hindistan'ı dememiz doğru. Bir de yani 2014'te iş başına gelmiş olmasına rağmen güçlenen bir siyasi karizması da var. Partisi de aynı şekilde. Yani o bölgede Türkiye'de pek fazla bilmediğimiz bir din milliyetçiliği diye ifade edelim. Çünkü İngilizler bölgeden 1947 yılında çıkmaya başladıktan sonra din üzerinden bölge ikiye bölündü. Bir tanesi Müslümanları ve İslam'ı temsil eden Pakistan, diğer ise Hinduların çoğunlukta olduğu Hindistan. Ama arada bir dediğim gibi dini milliyetçilik vardı. Dini milliyetçilik ne derseniz yani bir dine mensup olup yani o dini uygulayan birisi olmasanız da ona güçlü bir şekilde bağlı olmanız şeklinde ifade edebiliriz. Modi'nin hareketi tabii son dönemde özellikle 2014 yılından itibaren güç kazandı. Daha önceden Gujarat eyaletinde Hindistan'da ve Pakistan'da federal sistem var. Oradaki yapmış olduğu önemli ve faydalı icraatlardan dolayı girdiği seçimlerde Hindistan Başbakanlığını da kazandı. Bir de tabii burada icraatları yanında Modi'nin önemli bir noktası daha var. Hindistan'da Hindutva denen bir ideoloji var. Hindutva ideolojisinin özü Hindistan'ı bir Hindu devletine dönüştürmek. Çünkü şu anki devlet seküler, laik bir devlet. Dünyanın en büyük demokrasisi olarak ifade ediliyor. Tabii bunun içerisinde birçok çelişkiler de var. Bugün o konuya girmeyeceğiz. Ama özünde Hindistan'ı zaten çoğunluk olan Hinduların bir devleti haline getirmek ve diğerlerini biraz marjinalleştirmeye dayalı bir durum. Modi ile birlikte bu durum daha da arttı. Çünkü bu hareket 1920'lerin hareketi. Aynı şekilde bir gönüllü organizasyonları var RSS diye. Yani gönüllü örgütleri şeklinde bunu tercüme edebiliriz. Hindistan'ın aslında kurucusu olarak bildiğimiz Gandhi'nin katilleri de bunlar. Şu an siyaseti ellerinde tutuyorlar. Hindistan bir taraftan da büyüyen bir ekonomiye sahip bir ülke. Dünyanın en büyük ekonomileri listesinde şu an 5. sırada ama projeksiyonlara göre önümüzdeki dönemde yani ikinciliği zorlayabilecek bir ülke. Belki Çin birinciliği Amerika Birleşik Devletleri'nin elinden alacak. Onun ardından Hindistan gelecek. Buna potansiyeli var. Çünkü nüfus olarak aynı zamanda Çin'i dengeleyen bir ülke. Çin'i geçtiğimiz sene nüfus olarak geçti. Şu an 1,4 milyar bir nüfusa sahip. Nükleer bir güç de facto olarak yani iki tür nükleer güç var. Hatta 3 ya da 4'e çıkarabiliriz. Yani birisi NPT altında. Onun dışında de facto nükleer güçler var. Nükleer müpemlik politikası güden İsrail var. Cumhurbaşkanımız başta dünyada bunun üzerinde gidilmeye başlandı. Bir de nükleer paylaşımcı ülkeler var. Hindistan de facto nükleer bir güç. Bunun yanında bizim yani İngilizce'de second strike ability dediğimiz nükleer bir saldırıya uğradıktan sonra cevap verebilme kabiliyetine sahip. Çünkü seyyar veya mobil diyelim moda tabiriyle fırlatma rampalarına sahip.
denizaltılarda yine nükleer denizaltıları var. Uzayda oldukça önemli bir aktör. Dolayısıyla büyüyen, gelişen, ben Hindistan'ı bir yerde yarı süper güç olarak ifade ediyorum. Bunlar olumlu tarafları ama tabii olumsuz tarafları da var. Evet, olumsuz tarafları demişken bir yandan böyle büyüyen bir güçten bahsediyoruz ama insani olarak da aslında büyük bir yıkım söz konusu. Hatta yıkım demişken bir Babür Camii var. Babür Camii yıkıldı. Daha sonra onun yerine bir tapınak inşa ettiler. Çok büyük bir tapınak. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çünkü ciddi anlamda bir Türk İslam eserlerine, mirasına yönelik bir tehdit de söz konusu aslında. Babri Mescid. Biz Babur Camisi diyebiliriz. Yani bir dönem orada hakimiyet sağlamış Türk padişahtan bahsediyoruz. Yani onun bir komutanının 16. yüzyılda yapmış olduğu büyük bir eser. Tarihi eserdi de aynı zamanda. Onunla ilgili bazı iddiaların özellikle İngilizlerin Hindistan alt kıtasına sahip oldukları bir dönemde gündeme geldiğini görüyoruz. İngilizlerin böl, parçala, yönet politikaları var biliyorsunuz. İddialar şuradan başlıyor. Yani Hindistan veya Hindu tapınakları üzerine İslami eserler veya camiler inşa etme olarak Hindistanlılar bunu gündeme getiriyorlar. Hindistan bağımsızlığını kazandıktan sonra bu mescitle, bu camiyle ilgili iddialar daha da hız kazanıyor ve bizim işte RSS dediğimiz, RSS aslında bir milis gücü. Bugünlerde daha da gelişiyor. Yani bir ordu haline gelebilecek bir durumu var. Yani bu bize aslında Irak'taki veya Suriye'deki İran'ın hakimiyeti altındaki milis güçlerini de hatırlatıyor. Mesela Haçlı Şabi var veya Husiler var Yemen'de veya Suriye'de Pakistan'dan, Afganistan'dan devşirilmiş Şia milis güçleri, lejyonerler var. Ona benzer bir şey. Bunlar üzerinden bu İslami eserlere bir tehdit var. Babur Camisi ile birlikte başlıyor. Babür Camisi'nin yıkılmaya giden süreci aslında yine bu BJP, Bharat Janatiya Parti ya Pakistan Halk Partisi diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz partinin yapmış olduğu ve diğer iltisaklı teşkilatların birlikte yapmış oldukları eylemlerle süreç başlıyor. Önce orada bir sembol buluyorlar. Yani Ram isimli tanrıları var. Buna ama bebek tanrı diyorlar. Onun doğduğu yer diyorlar. Dolayısıyla mahkeme Hinduların orada ibadet yapmalarına müsaade ediyor. Yani bir kısımda Müslümanlar camide ibadet ediyorlar. Onun dışında da Hindular ibadet ediyorlar. Ondan sonra bu BJP liderlerinden bir tanesinin 10.000 kilometrelik bir uzun yürüyüş yaptığını görüyoruz. Amacı caminin yıkılması ve onun yerine tapınak yapılması. Burada aslında şöyle bir süreç var değil mi? Biraz daha netleştirecek olursak tek bir Babür Camii'nde olduğu gibi diğer camilerde de olduğunu söylüyorsunuz ve onun adımları var. Onun adımları var. Bu anlattıklarınız onlar aslında. Evet, ondan 1 ya da 2 sene sonra büyük bir miting tertip ediliyor bölgede. Ellerindeki kazma küreklerle gelen katılımcılar camiyi yani 5 saat içerisinde yıkıyorlar, şehit ediyorlar. Babur Camisi'nin yıkılması Hindistan'daki Türk İslam mirası açısından bir dönüm noktası. Çünkü bir yerde artık kapıyı açtılar. Onun peşinden gidecekler. Bunun izlerinde görüyoruz. Hindistan'daki Müslümanların büyük endişeleri var. Çünkü mesela yine tarihi bir cami, Gyan Vapi Camisi, Varanasi bölgesinde. Önce Şadırvan'ındaki fıskiye ile ilgili Hindular bunun Tanrı'nın yani onların tanrısı Ram'ın bir sembolü olduğunu söylüyorlar. Hindistan Arkeoloji Kurumu'na göre bu caminin altında büyük bir Hindu tapınağı vardı. Bundan sonra artık talepler başlayacak. Yoğun bir şekilde gelecekler. Oraya önceki süreçte olduğu gibi putlar yerleştirecekler. Bu yürüyüş dediğiniz de hocam onunla bağlantılı değil mi? Yürüyüşün ardından aslında. Evet. Bu hep beraber yapmış oldukları bir şey. Yani burada da ben böyle bir yürüyüş bekliyorum. Yürüyüş olabilir ya da yine bu RSS bir miting tertip edebilir. 100 binleri çağırabilir ki buna teşneler zaten. Bununla da bitmeyecek. Sırada olanlar var. Yani göz önünde olmayanlar var. Önemli nokta mescidin korunması. Mescidin korunması nasıl olur? Cemaat olmasıyla olur. Eğer cemaat olmazsa olmaz. Buna en büyük örnek Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa'da bildiğiniz gibi
murabıtlar vardır. Murabıtlar 24 saat camiyi terk etmezler. Hindistanlarda aynı şekilde davranmaları lazım. Yoksa bu Türk ve İslam, altını çiziyorum, Türk ve İslam eserleri tek tek gidecek. Osmanlı Devleti üzerinden Haydarabad-Deken nizamlığıyla oradaki bir prenslik bağlantımız var. Ama Orta Asya ülkelerinin, özellikle Özbekistan'ın çok güçlü bağlarının olması lazım ve onların da güçlü bir şekilde seslerini çıkarmaları lazım. Evet, peki parlamentoda Müslümanlar temsil ediliyor mu? Yani Müslümanların orada bir temsil gücü var mı? Şimdi Hindistan dediğimizde iki tür Müslümandan bahsetmemiz gerekir. Bunlardan bir tanesi daha geçtiğimiz yıllara kadar özerk bir statüye sahip olan Keşmir. Keşmir'i bir tarafa koymak lazım çünkü Keşmir meselesi çıkmaza girmiş durumda. Neden? Keşmir bölgesi 3 nükleer güç tarafından, ikisi de facto nükleer güç, Pakistan ve Hindistan, bir diğeri de NPT altındaki Çin. Bunun arasında bölünmüş durumda. Büyük oranda Hindistan, daha sonra Pakistan ve %20'ye yakın bir kısmı da Çin'in hakimiyeti altında. Dolayısıyla o konu farklı ve Birleşmiş Milletler'in tabiriyle bölge nükleer bir çatışmanın olabileceği muhtemel bir yer. Yani nükleer flashpoint diye ifade ediyorlar. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty, which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. Hindistan'da resmi rakamlara göre %14 Müslüman var. Bu %14 çok büyük bir rakam. Neden? Şu an dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkesi Hindistan. 1,4 milyar insan yaşıyor. Bunu %14 ile çarptığımızda 200 milyona yakın insan var. Bu da Hindistan'ı İslam dünyasının 3. büyük İslam ülkesi yapıyor. Ancak Müslümanlar nüfusları oranında temsil edilmiyorlar. Yani parlamentoda %1, %2 gibi iki tür parlamento var. Birisi idari yapı federal olduğu için federal meclis var. Federal mecliste varlar. Diğer eyalet meclislerinde de fazla yoklar. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle Modi döneminden sonra Müslümanlara baskılar var, linçler var. Çünkü Müslümanların inek eti yediğini söylüyorlar. Hindistanlıların kurmuş olduğu inek gözlemcileri, vigil diyoruz İngilizce. Şu ana kadar 900'den fazla zannediyorum insan bundan dolayı linç edildi ama bunun dışarı duyulmamasının iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi medya çok büyük kontrol altında. Aynen hani onunla mukayese belki edemeyiz. İsrail öldürdü diyemiyoruz. Ya da işte İsrailli ölürse öldürüldü oluyor. Filistinli öldürülürse öldü oluyor. Diğeri öldürüldü oluyor. Ve çok büyük de bir karartma var dünya çapında. Çünkü büyük medyalar, ajanslar Siyonistlerin elinde, o veya o sermayenin elinde. Bazı insan hakları grupları var, onları gündeme getiriyorlar ama içerideki zulmün boyutları maalesef içeride olduğu kadar dışarıya yansımıyor. Evet, aslında burada böyle benzer tablolarla da karşılaşıyoruz. Mesela İsrail'e baktığımız zaman ya da Hindistan'a baktığımız zaman mesela Hindutva politikacılar İsrail'in tecrübelerinden faydalanması gerektiğini söylüyor. İşte bu saldırılar ve yerinden etmeleri düşündüğümüz zaman aslında çok fazla benzerlik yok mu hocam? Var. Aslında daha da derin benzerlikler var. Şöyle söyleyeyim. Bu ülkeleri, yani bu bölgeleri bu ülkelere veren güç İngiltere. Yani bu bölgede Indian Subcontinent veya işte Hint alt kıtası dediğimiz bölgede daha önceden İngiliz hakimiyeti vardı. 1947'de terk ettiler. İki tane devlet oluştu. İki millet teorisine göre ve partition dediğimiz bölünmeye göre. Bu taraf. Diğer tarafta Kurtların bir ahşabı yedikleri gibi İsrail yerleşim politikası Filistin'i yedi. Yani İsrail'in Yahudileştirme politikası sürüyor. Her geçen günde mesela şimdi Gazze'ye gözlerini dikmiş durumdalar. Diğer tarafta da iki tarafın yani özellikle 1992'den sonra ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte tecrübe aktarımı olduğunu da görüyoruz. Orada da mesela Keşmir'de bir yerleşim meselesi var. Keşmir'de. Aynı şekilde mesela buldozer taktiği veya politikası İsrail'de de var. Şeyde de Hindistan'da da uygulanmaya başladı. Müslümanları baskılama, Müslüman nefreti iki devlet arasında müşterek. Evet, hatta buna İsrail-Hindistan kardeşliği bile deniyor diye biliyorum. Hatta Modi'nin de aslında 7 Ekim'deki saldırılardan sadece birkaç saat sonra da İsrail'e destek mesajı yayınlaması da çok manidar diyebiliriz. Burada şunu söyleyeyim, aslında tomurcuklanan kardeşlik diye ifade ediyorlar. 2017 yılında Modi
ilk defa bir Hindistan Başbakanı İsrail'i ziyaret etti. Onun akabinde Netanyahu büyük bir ticari heyetle birlikte Hindistan'ı ziyaret etti ve bunu tomurcuklanan kardeşlik diye ifade ettiler. Aslında Hindistan geçmişi itibariyle pro-Filistin. Yani Birleşmiş Milletler'de İsrail'in tanınmasını reddeden bir ülke. Daha sonraki gelişen süreç içerisinde önce İsrail'i tanıyor. Yine pro-Filistin. Daha sonra tamamen yani pro-İsrail oluyor. Modi'nin bu açıklamasını İsrail'in Hindistan Büyükelçisi %100 destek olarak niteledi. Onu görmemiz lazım. Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoru var. Yani Hindistan'ın kuşak ve kuşak ve yol projesine bir alternatif olarak böyle bir proje var. Bunu Amerika Birleşik Devletleri ve birçok devlet de destekliyor. Ve diğer taraftan Hindistan'ın Türkiye bağlamında Türkiye'nin Pakistan'la Keşmir meselesine yakın ilişkilerinden dolayı Türkiye ile hasım ülkelerle dirsek teması ve güçlü bağlar oluşturma politikası da var. Bunu da parantez içerisinde zikretmiş olalım. Burada Modi göçmenleri hatta marka elçileri olarak adlandırıyor. Yani oradaki diasporanın da aslında Hindistan için büyük bir anlam ifade ettiğini söyleyebilir miyiz? Hindistan'ın çok büyük bir insan kaynağı var. Yani İngilizce'de dividend etkisi diyoruz. Katlayan bir faktör olarak da İngilizce var. Yani İngilizce belki de dünyada aktif ve canlı olarak kullanılan en büyük ülke. Bir tarafta bu da var. Hem genç hem İngilizceye sahip ve hem de IT alanında oldukça IT ön plana çıkıyor bayağı hocam. tabii ki Çok evet. duyuyoruz. Gelirleri gayet iyi olan, şu an zannediyorum 3 trilyon dolar üzerinde bir ekonomiye sahip. Yani dünyanın 5. büyük ekonomisi. İngilizceyi çok iyi kullandıklarından dolayı bu bir çarpan etkisi yapıyor ve bugün belki farkında değiliz ama araştıracak olursak dünyadaki en önemli şirketlerin, holdinglerin, girişimlerin başında bunları görüyoruz. Ama ileride daha fazla hissedilecek. Çin'in belki böyle bir şey olmayacak ama Hindistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşmasından dolayı o alanda da bir hakimiyet oluşturabilirler. Evet, diaspora önemli. Özellikle de Körfez ülkelerindeki biz, yani bunu Hindistan'ı baskılamada kullanabiliriz. Büyük bir gurbetçi kitlesi var, expatriate. Hocam en çok nerelerdeler? Yani İngiltere ile bağları iyi çünkü bir Commonwealth ülkesi Hindistan aynı zamanda. Amerika'da, Kanada'da varlar. Onlar biraz da orta sınıf, entelejansiya, eğitimli insanlar. Ama Körfez'dekiler büyük oranda işçi kesim. Yani bir çelişkiden bahsedeyim ben. Yüz binlerce Hindistan'ın gurbetçisi var. Bunlar içerisinde Müslümanlar da var. Mesela biz İslam ülkeleri olarak onların tapınak yapmalarına müsaade ediyoruz. Ama onlar bizim tarihi eserlerimizi yok etmeye and içmişler. Yani bu da bir baskı noktası olabilir diye zikretmek istedim. Tapınak diplomasisi neden önemli peki hocam? Modi bir siyasi enstrüman olarak bunu kullanıyor. Kendisini güçlendirme amaçlı olarak kullandığı bir enstrüman bu. İçeride etkili, nitekim seçimler var yakında. O seçimlerde etkili olacak. Ama dışarıda, yani Hindular zaten Hindistan'da varlar. Yani Budistler çok çeşitli ülkelerde varlar da Hindular Hindistan'da varlar. Bunun tabii Müslümanların içeride çalışıp dışarıdaki Türk İslam devletlerinin de tepkisiyle birlikte ki bunlar gelecektir. Hindistan'ın aleyhine olabilecek bir şey. Zaten şunu söylüyorum ben, bununla bitirelim. İngilizler bölgeden çekildikleri zaman Hindistan'ın elinde başka dönemlerde büyük savaşlar verip ele geçirecekleri bir imparatorluk toprağına sahip oldular. Yani üzerinde yüzlerce etnik grup var, belki binlerce dil konuşuluyor. Çok büyük tabii kaynaklar var. Mesela su kaynakları çok büyük. Çünkü kuzeye doğru Himalayalara bir hakimiyeti var. Hindistan'ın Keşmir bölgesinden dolayı tarım var, her şey var. Dolayısıyla bu imparatorluğu eğer muhafaza etmek istiyorlarsa bir birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi gerekir. Öbür türlü imparatorluk içerisinde problemden geçilmez. Bir yerde siz huzuru sağladınız, adaleti getirdiniz ise, ki Hindistan'da bu yok. Çünkü Baburi Mescid yıkıldıktan sonra
önde gelen Müslüman kanaat önderlerinden birisi Esadullah Üveysi diye birisi bunu adaletsizlik olarak yorumluyor ve bu Hindistan demokrasisi üzerinde ebediyete kadar kalacak bir lekedir diyor. Osmanlı'da bu yok. Yani gelişme dönemine kadar herkesi memnun ediyor, birlikte yaşıyorlar. Ama Hindistan bunu yapamazsa ben Hindistan'ın geleceğinden endişe ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Gandhi'nin katilleri de bunlar. Keşmi'yi bir tarafa koymak lazım. Altını çiziyorum. Türk ve İslam eserleri tek tek gidecek. Hindistan, Orta Doğu, Avrupa